Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nihal Özsoy. Bugün sizlerle bu sevimli geyik bardak altlığımızı yapacağız. Çocuklarınızın severek kullanacağı, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bir geyik bardak altlığı oldu. Yapımı çok kolay, herkesin rahatlıkla örebileceği ve çok çabuk bitebilecek bir tarif. İlk önce tabanımızı yapacağız. Daha sonra kafamızı, diğer parçalarımızı örüp dikişini tamamlayıp ve böyle güzel bir geyik bardak altlığımız olacak. Videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kullandığım malzemeler, ben ip olarak Perrier X Large'ı kullandım. Perrier X Large 50 gramı 110 metre. Ben orta kalınlıkta bir pamuklu iplik tercih ettim. Siz dilerseniz istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz marka pamuklu iplik de kullanabilirsiniz. 8 milim kilitli göz ve 2,5 milim yün tığı kullandım. Bardak altlığımızı yapmaya ilk olarak tabandan başlıyoruz. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarım için sihirli halkamızı oluşturup içerisine 8 sık iğne yapacağız. İpimizi işaret parmağımızla tutuyoruz ve kıvırıyoruz. Altta çapraz bir görüntü elde ettik. Onu baş parmağımızla tutup halkamızın içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Ve tığımızın üzerine ipimizi dolayıp halkanın içerisinden çıkartıyoruz. Tekrardan dolayıp çıkartıyoruz. Ve böylelikle sihirli halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi içerisine 8 tane sık iğne yapalım. 8 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi kalan ipimizi çekiyoruz ve sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk sık iğnemizin içerisine tığımızı batıp üzerine ipimizi alıp hem battığımız ilmekten çıkartıyoruz hem de tığımızın üzerindeki ilmekten çıkartıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmiş olduk. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz ve sıra sonunda 16 sık iğneye ulaşmış olacağız. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi arkada kalan ipimizi iyice çekip ortadaki deliği kapatıp düğüm atıyoruz. Bu şekilde ortası da kapanmış oldu. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız. Yeni başlayan arkadaşlarım için birlikte yapalım. Bir sık iğnemizi ördük. Şimdi yanındaki ilmeğin içerisine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ve böylelikle arttırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde bir sık iğne örüp bir arttırma işlemine devam ediyoruz. Ve sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi tabanımızı örmeye devam edeceğiz. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız ve bunu sıra sonuna kadar tekrar edip sıra sonunda 32 sık iğneye ulaşacağız. Beşinci sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız ve sıra sonunda 40 sık iğneye ulaşacağız. Altıncı sıramızda 4 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız ve sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşacağız. 7. sıramızda 5 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız ve sıra sonunda 56 sık iğneye ulaşacağız. 8. sırada 6 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız ve sıra sonunda 64 sık iğneye ulaşacağız. 9. sıramızda 7 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız ve sıra sonunda 72 sık iğneye ulaşacağız. 9. sıramızın sonuna geldik. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp ve kesiyoruz. Ve böylelikle bardak altlığımızın tabanını da yapmış olduk. Şimdi kafamızı yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz ve sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 5. sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşmış olacağız.
6. ve 12. sıralar dahil olmak üzere hiçbir ve arttırma eksiltme işlemi yapmadan 7 sıra boyunca 30 sık iğne öreceğiz. 7 sıra boyunca 30 sık iğnemizi ördük. 8. ve 9. sıralar arasına 5 ilmek boşluk bırakarak kilitli gözlerimizi yerleştiriyoruz. 13. sıramızda 3 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 14. sıramızda 2 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. 15. sıraya başlamadan önce kafamızı birazcık boncuk silikon elyafla dolduralım. Şimdi 15. sırada 1 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. 15. sıramızda tamamladık. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Ve böylelikle kafamızı da tamamlamış olduk. Şimdi ağzımızı yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Ve sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıyoruz. Ve dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Şimdi burnumuzu yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve böylelikle burnumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Şimdi büyük boynuzumuzu yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 2. ve 5. sıralar dahil olmak üzere hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 4 sıra boyunca 5 sık iğne örüyoruz. 4 sıra boyunca 5 sık iğnemizi ördük. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Ve böylelikle büyük boynuzumuzu da tamamlamış olduk. Aynı boynuzumuzdan bir adet daha örelim. Şimdi küçük boynuzumuzu yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramız tamamlamış oldu. Şimdi ikinci sıramızda da hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 4 sık iğne yapıyoruz. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Aynı boynuzumuzdan bir adet daha örelim. Şimdi kulağımızı yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. İkinci sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 6 sık iğneye ulaşmış olacağız. Üçüncü sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 8 sık iğneye ulaşmış olacağız. Dördüncü sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 10 sık iğneye ulaşmış olacağız. 5. ve 6. sıralar dahil olmak üzere 2 sıra boyunca 10 sık iğne örüyoruz. 2 sıra boyunca 10 sık iğnemizi ördük. Şimdi örgümüzü ikiye katlıyoruz ve tığ yardımıyla birlikte alarak kapatarak örüyoruz. Kapatma işlemini tamamladık. Şimdi dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Aynı kulağımızdan bir adet daha örelim. Tüm parçalarımızı örmeyi tamamladık. Şimdi dikiş işlemine geçebiliriz. İlk olarak ağzımızın üstüne kırmızı burnumuzu üst kısma yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Burnumuzun dikişini tamamladık. Şimdi ağzımızı iki gözümüzün arasına ortalayacak şekilde yerleştiriyoruz.
Bu şekilde ağzımızın da dikişini yapıyoruz. Ağzımızın dikişini tamamladık. Şimdi küçük boynuzumuzla büyük boynuzumuzu dikelim. Küçük boynuzumuzu büyük boynuzumuzun yan tarafına iğne ile sabitliyoruz. Ve bu şekilde dikiş işlemini gerçekleştiriyoruz. Küçük boynuzumuzu da diktik. Şimdi büyük boynuzumuzu kafamıza dikişini sağlayalım. Başlama noktasının 1, 2, 3. sırasına sabitleyici iğneler yardımıyla sabitliyoruz. Ve dikişini bu şekilde yapıyoruz. Boynuzumuzun dikişini de tamamladık. Diğer boynuzumuzu da aynı şekilde dikelim. Şimdi kulağımızın dikişini yapalım. İki ucu iğne yardımıyla birleştiriyoruz. Ve daha sonra boynuzumuzun bir sıra altına sabitleyici iğnelerle sabitleyip dikiyoruz. Kulağımızın dikişini de tamamladık. Diğer kulağımızı da aynı şekilde dikelim. Gözlerimizin kipriğini ise siyah ipimizi katlarına ayırıyoruz ve tek katını kullanarak ince bir kiprik yapıyoruz. Ve daha sonra altta kalan açıklığımızı iğne yardımıyla kapatarak büzüyoruz. Ve daha sonra kafamızı alt tabanımıza alıyoruz ve şu şekilde yerleştiriyoruz ve dikişini yapıyoruz. Kafamızı tabanımıza da diktik. Şimdi ayaklarımızı dikelim. Kafamızın yanlarına gelecek şekilde yerleştirerek dikişini sağlıyoruz. Diğer iki arka bacağını da aynı şekilde yanlara gelecek şekilde sabitleyip dikiyoruz. Ayaklarımızın dikişini de tamamladık ve böylelikle bardak altlığımız tamamlanmış oldu. Benimle birlikte buraya kadar severek ördüyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız size geri dönüş sağlayacağız. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.